Topuk dikeni dendiğinde aklınıza ne geliyor? Topuğa diken batması? Hayır. Topuk kemiği altında çıkıntılı bir kemik? Yaklaştınız. Çoğunlukla topuk ağrısı ile hekime giden hastanın çekilen röntgenlerinde hekim hastaya topuk kemiğinin altında görünen kemik çıkıntıyı gösterir. Hasta bu kemik çıkıntının battığını ve ağrı yaptığını zanneder. Bu çıkıntının kırılması veya ameliyatla alınması ile ağrının kaybolacağını zanneder. Halbuki bu durum hiç de böyle değildir. Topuk ağrısı, toplumun yaklaşık %10'unun hayatının bir döneminde geçirdiği çok sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Yaşla birlikte sıklığı artar. 40 yaş üstü aktif bireylerde daha sık gelişir. 65 yaş üstü toplumun da 1/3'inde topuk ağrısı görülebilir. Atletlerde ve uzun mesafe koşucularında daha sıklıkla görülür. Hastaların şikayeti genellikle sabah uykudan uyandıklarında ilk basma sırasında veya dinlenme sonrasındaki ilk yürümede olan ağrı şeklindedir. Gün içinde azalsa da aktivitenin yoğunluğu ile akşama doğru ağrı daha da artar. Hekime gelen hastaya olası diğer ihtimalleri ortadan kaldırabilmek için röntgen çekilir. Hastaların %75'inde topuk kemiğinin altında kemik çıkıntı görülür. Topuk dikeni olarak bilinen bu rahatsızlık aslında bu kemik çıkıntı ile direkt ilişkili değildir. Bu rahatsızlığın neden olduğunu daha iyi anlamanızı sağlamak için ayağın yapısından biraz bahsedeyim. Ayaklarımız tüm yükümüzü çeken ağır işçilerdir. Yapısı itibariyle ayak kemikleri köprü şeklindedir. Bu köprünün şeklini koruyan ve yüklere direnen ise tarak kemiklerinin baş kısmından başlayıp topuğa doğru ilerleyerek topuğun altına yapışan yelpaze şeklinde bir bant olan plantar fascia dediğimiz taban bandıdır. Ayak kemiklerine binen darbe, tabanda bağ dokusundan oluşan ağ yapısı arasını dolduran yağ dokusunun oluşturduğu taban yağ yastığı tarafından emilir. Yaşla birlikte bu yağ yastıkçığının esnekliği kaybolur ve kalınlığı azalır. Topuğa daha fazla darbe gelir. Bir de yıllar içinde kilo almaya başlarız. Fazla kilonun yine topuk dikenine sebep olduğu kanıtlanmıştır. Ayağa tam oturmayan sert tabanlı ayakkabılar da topuk dikeni rahatsızlığına sebep olur. Burada olan problem aslında ayak tabanındaki bantın topuk kemiğine yapıştığı yerdeki minik minik yırtıklardır. Rahatsızlığın ilk aşamasında röntgende hiçbir şey görülmez. Yine hastalığın ismi o dönemde de topuk dikenidir. Hastalık aylar sonra iyileştiğinde ve hiçbir ağrı kalmamasına rağmen tesadüfen çekilen filmlerde yine burada kemik çıkıntı görülür. Yani topuk dikeni denen kemik çıkıntı halen daha orada görülmekle birlikte artık hastanın hiçbir şikayeti kalmamıştır. Yani kısaca topuk dikeni rahatsızlığı buradaki çıkıntıdan değil, topuğun altına yapışan bağın iç yapısındaki mikroskopik yırtıklardan kaynaklanır. İsminin rahatsızlığı tam açıklayamamasından dolayı birçok yayın çok farklı şekillerde hastalığı isimlendirmektedirler. Tedavisi maalesef uzun sürebilir. İlk etapta hastaya yumuşak silikon topuk destekleri verilir. Çıplak ayak ile sert zeminde yürümemesi önerilir. Ayak tabanı ve aşil tendonunu gerecek egzersizler işe yarar. Bu durumu hastalarıma şu şekilde anlatıyorum. Ayak tabanındaki bağda madem yırtık oluyor, bu yırtığı bir yara olarak düşünebilirsiniz. Yaranın iyileşmesi sürecinde yara kontraksiyonu yani yaranın küçülmeye çalışması çok doğal bir süreçtir. Gece boyunca istirahat halindeyken küçük yırtıkları olan plantar fascia yani taban bağı iyileşmeye çalışarak kısalmaya çalışır. Bu kısalma sonrasında hastanın basması ile aniden ağrı olur. Yırtık tazelenir. Ayrıca bu hastalarda aşil tendonunda da kısalma olabiliyor. İşte bütün bunları önlemek ve ayak tabanı ve aşil tendonundaki kısalmayı düzeltmek için sabahları basmadan önce nazikçe ayak tabanını germek işe yarar. Ayağın ön kısmından geçirdiğimiz bir havlu veya çarşaf vasıtasıyla ayak tabanını germeye çalışırız. Bazı hastalar için çok konforlu olmasa da geceleyin ayak tabanını ve aşil tendonunu gerecek cihazlar kullanmakta fayda edebiliyor. Ağrı kesici ilaçların kısmi faydası olur. Dirençli hastalarda bu bölgeye yapılacak olan kortizon enjeksiyonu da oldukça fayda ediyor. Bu enjeksiyon birer ay arayla birkaç kez de yapılabilir. Bütün bunlara rağmen iyileşmeyen hastalarda böbrek taşını kırmakta kullanılan ESVT yöntemi uygulanabilir. Rahatsızlığın tamamen iyileşebilmesi aylar hatta birkaç yıl dahi alabilir. Çok nadiren hasta ameliyata da ihtiyaç duyar. Ameliyatta yapılan buradaki çıkıntının tıraşlanması değildir. Yıllarca cerrahi olarak buradaki çıkıntının tıraşlaması yapılmıştır.
Ama tıraşlama yapılan ve yapılmayıp sadece tabandaki bağın gevşetildiği hastalar arasında bir fark bulunamamıştır. Cerrahi işlem sırasında faydayı sağlayan kemik çıkıntının tıraşlanması değil, ayak tabanındaki gergin bandın gevşetilmesi veya kesilmesidir. Asistanlığımı da kattığımda yaklaşık 30 yıldır ortopedinin içindeyim. Her ay topuk ağrısı şikayetleri ile en az birkaç hasta görürüm. Buna rağmen bütün bu süreç içinde 2 kez topuk ağrısı nedeniyle ameliyat olan hasta gördüm. Cerrahi kararı almadan önce bütün diğer seçeneklerin uygulanması gerektiğini ve tedavide sabırlı olunması gerektiğini hatırlatarak bu videoyu da bitirmek istiyorum. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.